Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en güçlü ve en heybetli figürlerinden biri olan Gök Tanrı'nın unutulmaz hikayesini paylaşacağım. Bu hikaye sadece bir efsane değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan ilişkisine dair derin bir uyarı niteliğinde. Gök Tanrı, mavi göklerin mutlak efendisi, rüzgarların komutanı ve bulutların yaratıcısıdır. Onun gücü o kadar büyüktür ki, tek bir nefesiyle fırtınalar koparabilir, gözlerinin kırpışıyla şimşekler çaktırabilir. Ama bu güçlü tanrı, insanlara karşı her zaman merhametli miydi? Günümüzde iklim değişikliği, hava kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunlarla karşı karşıyayken, binlerce yıl önce anlatılan bu hikaye sanki günümüz için yazılmış gibi geliyor. Gök Tanrı'nın gazabının hikayesi, insanoğlunun doğaya olan saygısızlığının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Bu videoda, Gök Tanrı'nın nasıl sabırla insanları uyardığını, onların bu uyarıları nasıl görmezden geldiğini ve sonunda patlamak zorunda kalan gazabının dehşetini keşfedeceğiz. Hazırsanız, bu epik yolculuğa birlikte çıkalım. Zamanın başlangıcında, Tengri'nin yarattığı ilk tanrılardan biri olan Gök Tanrı, gökyüzünün sınırsız hakimiyetini üstlenmişti. O, sadece mavi rengin efendisi değil, aynı zamanda tüm atmosferin, rüzgarların ve hava olaylarının da yaratıcısıydı. Gök Tanrı'nın sarayı, en yüksek bulutların üzerinde, gökyüzünün en derin maviliğinde yer alıyordu. Bu saray o kadar büyüleyiciydi ki, duvarları kristal berraklığında hava katmanlarından, tavanı ise sonsuzluğa uzanan yıldızlı geceden yapılmıştı. Orada oturduğu tahtı, yoğunlaşmış bulut kütlelerinden oluşuyordu ve etrafında sürekli olarak rüzgar perileri dans ediyordu. Gök Tanrı'nın görünümü de gücü kadar etkileyiciydi. Uzun gümüş saçları sürekli rüzgarda dalgalanır, gözleri bazen açık mavi gökyüzü kadar sakin, bazen de fırtınalı bulutlar kadar öfkeli olurdu. Nefes verişi serinletici rüzgarları, öfkelendiğinde ise kasırgaları yaratırdı. Bu güçlü tanrı, yeryüzündeki tüm canlıları gözetliyordu. Kuşlar onun elçileriydi ve her gün ona yeryüzünden haberler getirirlerdi. Kartallar en önemli mesajları, serçeler günlük olayları, kargalar ise tehlike uyarılarını iletirlerdi. Gök Tanrı, bu sistemle yeryüzünde olan her şeyden haberdardı. İlk zamanlar insanlar Gök Tanrı'ya büyük saygı gösterirlerdi. Her sabah gökyüzüne bakarak ona şükürlerini sunar, temiz hava için dua ederlerdi. Göçebe Türk kavimleri çadırlarını kurarken bile Gök Tanrı'nın rızasını alırlardı. Çünkü biliyorlardı ki onun gazabına uğramak tüm kabilenin sonunu getirebilirdi. Yüzyıllar geçtikçe insanlar teknolojide ilerlediler ama doğaya olan saygılarını kaybetmeye başladılar. Artık gökyüzüne bakıp şükretmek yerine onu kontrol etmeye çalışıyorlardı. Büyük şehirler kurmaya başladılar ve bu şehirlerden yükselen dumanlar ilk kez Gök Tanrı'nın krallığını kirletmeye başladı. Gök Tanrı başlangıçta bunları hoş görmek istedi. Sonuçta insanlar da gelişmeliydi. Ama durum gitgide kötüleşti. Fabrikalardan çıkan kirli dumanlar gökyüzünün berraklığını bozuyordu. İnsanlar artık temiz hava için dua etmek yerine havayı kirletmeyi normal karşılıyorlardı. İlk uyarısını hafif rüzgarlarla verdi Gök Tanrı. Bu rüzgarlar kirli havanın insanları rahatsız etmesini sağlıyordu. Ama insanlar bunu doğal bir olay olarak gördüler ve daha fazla kirletmeye devam ettiler. İkinci uyarısı daha şiddetliydi. Ani hava değişiklikleri, beklenmedik yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar. Ama yine de insanlar anlamadılar. Hatta bazıları bu hava olaylarını kendi çıkarları için kullanmaya çalıştılar. Gök Tanrı'nın sabır taşı artık taşmaya başlamıştı. Elçi kuşları her gün ona daha kötü haberler getiriyorlardı. Şehirler büyüdükçe hava daha kirli oluyor, insanlar doğal dengeyi hiçe sayıyorlardı. Artık sadece havayı değil, iklimi de etkilemeye başlamışlardı. En büyük hayal kırıklığı ise eski zamanların bilge insanlarının kaybolmasıydı. Artık kimse gökyüzüne saygıyla bakmıyor, kimse temiz hava için şükretmiyordu. Herkes kendi çıkarını düşünüyor, doğanın verdiklerini sömürüyordu. Bu durumda Gök Tanrı daha şiddetli uyarılar vermeye karar verdi. Ama biliyordu ki eğer insanlar bir an önce akıllanmazlarsa gazabının tüm gücüyle patlak vermesi kaçınılmaz olacaktı.
Gök Tanrı'nın sabrının sonu geldiği an, yeryüzünde yaşanan korkunç bir olayla tetiklendi. İnsanlar teknolojilerini kullanarak hava durumunu kontrol etmeye çalışıyorlardı. Yapay yağmur, iklim manipülasyonu ve atmosfere müdahaleler, bu Gök Tanrı için son damlaydı. Bir gün sarayında tahtında otururken Kartal elçisi ona şok edici bir haber getirdi. İnsanlar gökyüzüne roketler fırlatıyor ve bulutları patlatarak yağmur yağdırmaya çalışıyorlardı. Bu doğrudan onun krallığına saldırı anlamına geliyordu. Gök Tanrı'nın gözleri öfkeyle parladı. Saçları çılgınca dalgalanmaya başladı ve etrafında fırtına bulutları oluştu. Binlerce yıldır gösterdiği sabır artık sona ermişti. İnsanoğlu ona ve krallığına saygısızlık etmenin bedelini ödeyecekti. "Yeter!" diye gürledi Gök Tanrı ve sesi tüm gökyüzünde yankılandı. O an dünyanın her yerinde şimşekler çaktı ve gök gürültüleri duyuldu. Bu gazabının başlangıcıydı. İlk olarak tüm yapay hava durumu sistemlerini çökertmeye karar verdi. İnsanların teknolojik kibriyle kurduğu bu sistemler onun gücü karşısında hiçbir şey ifade etmiyordu. Tek bir el hareketiyle tüm uyduları devre dışı bıraktı. Sonra gerçek gücünü göstermeye başladı. Daha önce hiç görülmemiş şiddetlerde fırtınalar koparmaya başladı. Ama bu sadece başlangıçtı. Asıl gazabı insanlığa son bir ders verme amacıyla planladığı büyük olaydı. Gök Tanrı artık nazik uyarılarla yetinmeyecekti. İnsanoğlunun doğaya ve kendisine gösterdiği saygısızlığın karşılığını unutamayacakları bir şekilde verecekti. Gök Tanrı'nın gazabı, yeryüzüne adeta cehennem kapılarının açılması gibiydi. Önce gökyüzü tamamen karardı. Güneş, kalın bulut tabakalarının arkasında kayboldu ve dünya, gece ortasında yaşanan bir karabasana döndü. Sonra başladı o korkunç fırtına. Rüzgarlar o kadar şiddetliydi ki, binalar bile sallanmaya başladı. Gök Tanrı'nın öfkesi, kasırgalar halinde yeryüzüne ulaşıyordu. Her nefes verişi bir fırtına, her göz kırpışı bir şimşek demekti. Yağmur başladığında bu sıradan bir yağmur değildi. Sanki gökyüzündeki tüm sular birden aşağı dökülüyordu. Sokaklar nehre, nehirler denize dönüştü. Gök Tanrı, insanlara ne kadar güçlü olduğunu ve onların teknolojilerinin kendisine karşı ne kadar aciz kaldığını gösteriyordu. En korkunç anlar şimşeklerin çakmaya başladığı zamanlardı. Bunlar sıradan şimşekler değildi. Gök Tanrı'nın doğrudan öfkesiydi. Her şimşek bir uyarı mesajı taşıyordu. Saygısızlığınızın bedelini ödeyeceksiniz. İnsanlar evlerinde korkuyla saklanıyorlardı. Hiçbir teknoloji çalışmıyordu. Elektrik sistemleri çökmüş, ulaşım durmuş, haberleşme kesilmişti. Gök Tanrı, modern medeniyetin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyordu. Ama en etkileyici an, Gök Tanrı'nın sesinin duyulduğu andı. Gök gürültülerinin arasından tüm insanlığa hitap eden o güçlü ses. "Ey insanoğlu, benim krallığımı kirlettin, saygısızlık ettin. Şimdi gücümün ne olduğunu gör." Bu korkunç olay 3 gün 3 gece devam etti. 3 gün boyunca dünya Gök Tanrı'nın gazabı altında inledi. İnsanlar ne kadar güçsüz olduklarını ve doğanın ne kadar büyük bir güç olduğunu anladılar. 3. gecenin sonunda fırtınalar durduğunda derin bir sessizlik çöktü her yere. İnsanlar yavaş yavaş evlerinden çıkmaya başladılar. Gördükleri manzara onları derinden etkiledi. Şehirler temizlenmişti ama aynı zamanda harap da olmuştu. Bu korkunç deneyimden sonra insanlar ilk kez gerçekten düşünmeye başladılar. Belki de Gök Tanrı haklıydı. Belki de doğaya karşı çok saygısız davranmışlardı. Belki de teknolojik güçlerinin kendilerine verdiği kibir onları yanlış yola sürüklemişti. Yaşlı bilginler eski zamanların hikayelerini hatırlamaya başladılar. Dedelerinden duydukları Gök Tanrı'ya saygı gösterme ritüellerini, doğayla uyum içinde yaşama yollarını. Bu hikayeler artık sadece masal gibi gelmiyordu. Gerçek bir yaşam rehberi gibi görülüyordu. İlk pişmanlık belirtileri insanların gökyüzüne farklı bakmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Artık gökyüzü sadece kontrol edilmesi gereken bir alan değil, saygı duyulması gereken kutsal bir krallık olarak görülüyordu. Bazı topluluklar Gök Tanrı'dan özür dilemeye karar verdiler. Eski ritüelleri araştırıp
gökyüzüne karşı saygı gösterme törenleri düzenlemeye başladılar. Fabrikalar durdu, kirletici faaliyetler azaltıldı. Bu değişimi gören gök tanrı, sarayında yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. İnsanların pişman olduğunu görmek onu memnun etmişti. Ama yeterli miydi bu? Gerçekten değişecekler miydi? Yoksa sadece geçici bir korku mu yaşıyorlardı? Gök Tanrı onları daha yakından izlemeye karar verdi. Eğer gerçekten değişirlerse gazabını sonlandırıp onlara yeniden şefkat gösterebilirdi. Ama eğer eski alışkanlıklarına dönerlerse bu sefer daha da şiddetli bir ceza bekleyebilirdi onları. Aylar geçtikçe Gök Tanrı insanların davranışlarında gerçek bir değişim olduğunu gözlemledi. Artık gökyüzüne saygılı bakışlar atılıyor, temiz hava için şükrediliyor, kirletici faaliyetler sınırlandırılıyordu. İnsanlar eski zamanların bilgeliğini yeniden keşfetmeye başladılar. Doğayla uyum içinde yaşamanın teknolojik ilerlemeyle çelişmediğini anladılar. Gök Tanrı'nın gücüne saygı göstererek onunla işbirliği içinde ilerlemenin mümkün olduğunu kavradılar. Bu değişimi gören Gök Tanrı kalbinde merhamet hissetmeye başladı. Sonuçta insanlar da onun çocuklarıydı. Amacı onları yok etmek değil, doğru yola yönlendirmekti. Yavaş yavaş gazabını dindirmeye başladı. Fırtınalar azaldı, gökyüzü tekrar berraklaştı. Ama bu kez farklı bir mesaj vardı havada. Saygı gösteren saygı görür. Gök Tanrı insanlara son bir mesaj göndermeye karar verdi. Gökyüzünde muhteşem bir gökkuşağı belirdi. Bu gökkuşağı sıradan bir gökkuşağı değildi. Gök Tanrı'nın af mesajıydı. Dersinizi aldınız, diyordu bu güzel manzara. O günden sonra insanlarla Gök Tanrı arasında yeni bir denge kuruldu. İnsanlar doğaya saygı gösterdikçe Gök Tanrı da onlara güzel havalar, bereketli yağmurlar ve temiz hava hediye ediyordu. İşte böylece sona eriyor Gök Tanrı'nın gazabının hikayesi. Bu efsane bize çok önemli dersler veriyor. Günümüzde yaşadığımız iklim sorunları, hava kirliliği ve doğal dengenin bozulması sanki bu hikayenin gerçek hayattaki yansıması gibi. Gök Tanrı'nın hikayesi aslında doğanın bizlere verdiği uyarıların hikayesi. Her aşırı hava olayı, her iklim değişikliği, belki de bizlere saygılı olun diye gönderilen mesajlar. Türk mitolojisinin bu derin hikayesi, binlerce yıl önce anlatılmış olmasına rağmen günümüz için de son derece geçerli. Doğaya saygı göstermek, onunla uyum içinde yaşamak sadece geçmişin değil, geleceğin de anahtarı. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisinin hangi hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın. Doğaya gösterdiğiniz saygı size 1000 kat fazlasıyla geri döner. Hoşça kalın.